Saigon'un genç profesyonelleri, startup sahipleri, ekspatlar, göçmenler, orta sınıf üst segmentinin yaşadığı noktadayız. Bugün Vietnam'a gelirseniz eğer tahminimce mutlaka duyacağınız, mutlaka size önerecekleri iki noktayı ben size önceden tanıtacağım. Evet, bunlardan bir tanesi Lexington Residence. Lexington Residence'da ben de kalıyorum. Burası bloklardan oluşuyor. Bir diğeri de şu hemen karşısındaki Imperia. Lexington'da kiralar genellikle 600 ila 1000 dolar arasında dolaşıyor. Bu binanın daireleri 1+1. Buradan size örnek de göstereceğim. Mobilyalı 2 yatak odası Lexington Residence. Aylık 700 dolar. Ayrıntılara bakıyoruz. Televizyonu, şöyle bir koltuğu, penceresi bu şekilde. Yine böyle bir salondan fotoğraf var. Zaten 2 tane oda var arkadaşlar. Şöyle bir yatak atılmış. Böyle küçük bir yatak da atabilirsiniz ya da istediğiniz gibi döşeyebilirsiniz. Mesela burada farklı bir biçimde döşenmiş, görüyorsunuz. Mutfağı genellikle içeride oluyor. Imperia'da durum birazcık daha farklı. Genellikle aileler tercih ediyor. Ve ortalama kiraları 1200-1500 dolara kadar çıkıyor. Tam ortasında Dolphy Cafe diye bir nokta var ve insanlar genellikle işten önce, işten sonra bu noktalarda kahve içiyorlar. Özellikle sabahleyin daha aktif. Şimdi saat 12 olduğu için biraz daha az insan var. Bu iki sitenin de hemen altında, diğerini de göstereceğim. Mesela burada King Mart'ı görebiliyorsunuz. King Food Mart'ı görebiliyorsunuz. Yani elinizin altında her şey oluyor bu sitelerde yaşadığınızda. Genellikle gördüğünüz gibi otobüs durağı boş. Çünkü buradaki insanlar çoğunlukla taksi kullanabiliyor ya da motorbike'larla yolculuk yapabiliyor. Burayı en çok ben kullanıyorum. Satıcılarla da karşılaşabiliyoruz. Mesela bu beyefendi ananas satıyor. Buradaki insanlar gördüğünüz gibi alışveriş de yapıyorlar. Yani Vietnam'da öyle çok net bir biçimde belirgin sınıf olgusu yok diyebiliriz. En azından bu orta üst segment için. Yani diğerleri için bilemiyorum. Ama buradaki insanları da çok rahatlıkla sokak satıcılarıyla sohbet ederken, onlardan alışveriş ederken görebiliyoruz. Evet, bu sitelerde genellikle insanlar bu şekilde, bakın, cafe bread tarzında cafe bread tarzında böyle alışveriş yapabildikleri pastaneler var. Bakın buradaki genellikle satılık olan 130 metrekare diyor. 250 metrekare diyor. 190 metrekare diyor. Arkadaşlar bakın bu şekilde hemen Lexington ve Imperia'nın yan tarafında tezgahları da görebiliyoruz. Her ikisi de normalde orta üst segment, daha böyle 1+1 ve diğer aileler olmak üzere ikiye ayrılsa da hemen burada tezgahlar devam ediyor. Evet, Imperia'nın iç kısmı bu şekilde arkadaşlar. Burası daha güvenlikli bir yapı. Normalde buraya giremeyeceğim söylenmişti güvenlik tarafından ama bir şekilde girdik. Öyle. Evet, bakın şu anda Imperia'nın içerisindeyiz. Imperia'da da böyle King Food Market var. Burada insanların çok daha gergin olduğunu görüyoruz diğer taraflardan. İlginç bir biçimde, yani paraları olduğu hemen belli oluyor.
yüksek güvenlikli, çok fazla koruması olan bir yer. İçeri girdik, dolaştık. Bir şekilde bir bahane bulduk. Yani o kadar da zor değil. Emperia'nın evleri arkadaşlar genellikle 2 oda, 3 oda. Fiyatları 1200 dolardan başlıyor. 2000 dolara kadar devam ediyor. Grab'ler ya da kargocular bu şekilde duruyor. Burası L'de, Lexington L'de. Lobiler var bu şekilde. Lobilerin önünde hep bir güvenlik ve otel gibi bir resepsiyon mutlaka oluyor. Hem dışarıya hem içeriye açılan marketler. Bir sürü market var arkadaşlar. Bakın Winmart, bu bir Vietnam marketi. Yine Vietnam firması Highlands Cafe burada. Hello. Her iki sitenin de böyle büyük garajları var arkadaşlar. Bu hemen Lexington Residence'ın diğer tarafında da bu cadde var. Bu caddeden zaten 10-15 dakika içerisinde merkezde oluyorsunuz. Pek çok kafe var. Bu kafelerden bir tanesinde haydi şimdi bir kahve içelim. Sohbetimize de devam edelim. Rakamlar genelde bu şekilde arkadaşlar. 38.000, 35.000, 33.000 yogurt, panna cotta çay. Evet arkadaşlar, Emperia'da daha böyle prestijli, yerleşik bir düzen var. Daha böyle ailelerin yaşadığı belli oluyor. Lexington ise ekspatların, daha böyle tek başına yaşayanların, orta sınıf üst segment çalışanların, beyaz yakalıların ama hızlı dinamizmine uygun bir şekilde dizayn edilmiş gibi. Hangisi rahat diye soracak olursanız bence ikisi de rahat değil. Yani ikisi de benim tercihim olmazdı. Ben burada kız arkadaşımla birlikte yaşıyorum ve bir kira vermiyorum. O nedenle de devam ediyorum burada yaşamaya ama normalde ben o Saigon'un eski hemlerinden birinde yaşamayı açıkçası tercih ederdim. Bu şekilde hem Emperia'da hem Lexington'da gezmiş olduk, dolaşmış olduk. Size Vietnam'ın, Saigon'un böyle geldiğinizde ilk size soracakları noktalardan bir tanesi. Yani An Phu bölgesindeki iki siteyi anlatmış oldum. İki sitenin rakamlarını söylemiş oldum. Bakın bu taraf Lexington, bu taraf Emperia. Burada da siteler bu şekilde devam ediyor. Orta sınıf üst segment dedik ama tavuklar sokaklarda dolaşıyor. Thank you. Hello. Hello. İşte bu orta sınıf üst segment bile olsa bu rahatlık benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü ben o aristokratik ya da beyaz kalıpları vardır ya, hiç hoşlanmam o tip kalıplardan. Normalde Kadıköylüyüm ama kendi bölgeme de, kendi aile standartlarıma da baş kaldırmış bir insan olarak o tip aristokratik kurallar hiç hoşuma gitmez ve Vietnam'da bu yok dostlar. Bunu çok seviyorum. Evet, bu taraflara gelirseniz orta sınıf üst segmentle yaşamaya başlayacağınızı tahmin ediyorum. Elbette ki diğer bölgelerde daha ucuza evler bulabilirsiniz. Ama hani genellikle çok gelen bir soru var ya, emeklilik maaşıyla yaşayabilir miyiz? Bu bölgede yaşayamazsınız. Diğer bölgelerde yaşamakta da zorlanabilirsiniz. Kendine has bir Vietnam kültürü var. Farklı bölgelerde yaşayabilir miyim sorusunu bence kendinize sormalısınız. O yüzden de 3 aylık 6 aylık öncesinde bir gelip de buraları denemek, burada yaşamayı denemeyi düşünebilirsiniz. Yani genellikle
ben dahil hepimiz böyle çok ballandıra ballandıra anlatıyoruz size. Gerçekten de öyle. Yani ben çok huzurluyum. Hayatımın en huzurlu zamanını yaşıyorum bu ülkede. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Bakın burası Estella. Estella'ya baktığınızda Estella'da rakam 2450'ye kadar çıkıyor. Aylık kirası 2450 dolar. Ama tabi burada ister istemez balkonu, manzarası ve inanılmaz derecede demeyeyim ama lüks diyebilirim. Lüks bir sitede barınıyorsunuz. Estella'da rakamlar yüksek. Burada 1900 dolara var aylık 3 yatak odalı ama 2800 hemen yanındaki. Yani 2450 aşağı doğru iniyorum. Estella'dayım. 2650 görüyorum. Estella yemyeşil siteler arkadaşlar. Oldukça lüks diyebiliriz. En zenginleri mi? Hayır. Yani Vietnam'ın en zenginleri buralarda yaşamıyor. Videonun konusu, tekrar ediyorum, bunu aklımızda tutalım. Orta üst segment. Yani o dinamik orta sınıf, o çalışkan, aşırı derecede hızlı şirketlerde çalışan orta ve üst seviyedeki yetkililerin yaşadığı mahallelerdeyiz şu anda. Evet, bu iki büyük sitenin ismini eğer bu taraflara gelirseniz fazlasıyla duyacaksınız. Öncesinde ben size bir göstermiş oldum.